Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model başlayacağız. Modelimi çıkartırken şöyle bir bebe yünü kullanacağım. Orta kalınlıkta bir bebe yünü, ipime uygun da kullanacağım. Şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben lastiğimi başladım. Şöyle küçük bir lastik hazırladım yani ilmeklerimi çıkardıktan sonra. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Benim şu anda şişimde 16 ilmeğim var. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bu model lastik istiyor arkadaşlar. Modelde kıvrılma oluyor. Lastik üzerine başlarsanız daha güzel duracaktır örgünüz. Ben de bir ters bir düz lastik hazırladım. Onun üzerine modelimi kuruyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Model 6 sıradan oluşuyor. Sadece 6. sırada farklı bir işlem yapacağız. Bu 5 sırayı ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek tamamlayacağız. 6. sırada bir şekillendirme yapacağız. Onun için yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilirler. Çünkü çok kolay bir model. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Evet. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Dördüncü sırayı da tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Şöyle göstereyim. Şimdi kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam ediyoruz. Evet, 5. sıramı da tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın sıradaki 2 ilmeğim var. Bakın 2 ilmeğimi ayırdım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan şöyle içinden değil ilmeğin bakın arka boşluğundan girdim, bir ilmek çıkardım, şöyle aldım. Daha sonra ipi kendimden tarafa aldım. Bu 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 2 2 ilmek ters ördüm. Şöyle. Bu aradan çıkarttığım ilmeği de aldım. Bu ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Aldım bu şekilde. Sıradaki 2 ilmeğimi de ipi kendimden tarafa aldıktan sonra ters ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. Aradan çıkarttığım ilmeği alarak şöyle bu 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. İkinci ilmeğin yani ikinci ilmekten üçüncü ilmeğin
arasından yani boşluktan bir ilmek çıkartarak alalım. Şöyle. Daha sonra ipi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ters ördüm. 1, 2. 2 ilmek ters örelim. Daha sonra aradan çıkarttığımız ilmeği de şöyle alarak bu ikisinin üzerinden geçirdim, bıraktım. Şöyle bir görüntümüz olacak ön yüzünde. Hep bu işlemi tekrar ediyoruz. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartarak alalım. İpimizi kendimizden tarafa alalım. Daha sonra bu 2 ilmeği ters örelim. 2 ters ilmekten sonra şöyle örmeden aldığım ilmeği de şu şekilde aldım ve bu 2 ters ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Böyle tekrar ediyoruz sıra sonuna kadar. Hep bu 2 ilmek üzerinden çalışacağız. Şöyle ilmeklerimizi, evet, aradan çıkarttığım ilmeği de bu 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bırakıyorum. Önce ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. İpimi kendimden tarafa aldım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi ters ördüm. Aradan çıkarttığım ilmeği de bu ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Böyle devam ediyorum. Evet. Son 2 ilmekte de aynı işlemleri yapalım ve sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz örerek 6. sırayı tamamladım. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Sadece dediğim gibi 6. sırada bu işlemi yapınca model kuruluyor. Diğer 5 sıra ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örüyoruz. İsterseniz modeli bir kez daha kuralım. Şu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde 5 sırayı tamamlayalım. Arka yüzünde ters, ön yüzünde düz örerek 5 sırayı tamamlıyoruz. Evet, 5 sırayı böyle tamamladım bakın. Şimdi 6. sıra arka yüzündeyim. Şu şekilde ilmeğimi aldım. Ne yapıyorduk burada? İkinci ilmeğin arka boşluğundan girerek şu şekilde bir ilmek alalım. Şöyle. Daha sonra ipimi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm. Tek tek. Şöyle. 2 ilmek tersten sonra aradan çıkarttığım ilmeği sol şişimden şöyle alarak ördüğüm 2 ters ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartarak alalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi de ipi öne aldıktan sonra, yani kendimizden tarafa aldıktan sonra 2 ilmeğimizi ters örelim. Aradan çıkarttığımız ilmeği de bu ördüğümüz ters ilmeklerin üzerinden geçirerek bırakalım. Böyle devam edelim sıra sonuna kadar. Evet, 6. sırayı da tamamladım. Şu şekilde şöyle modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Bir parçada daha önce hazırladım. Burada bir ters bir düz lastik kullanmıştım. Burada tekstil tipi lastik kullandım. Şöyle. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Şöyle güzel, farklı görünen bir model. Yapımı da oldukça kolay gördüğünüz gibi. Arka yüzü de şöyle.
Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Bu modeli istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere. Hepsinde kullanılabilecek güzel ve kolay modellerden. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.